Merhaba değerli üreticiler, yeni bir video ile, yeni bir konu ile beraberiz. Bugünkü konumuz ökse otunun ağaçlarda, kültür bitkilerindeki zararı ve mücadelesi üzerine olacak. Özellikle bademlerde, gerçi sadece badem değil, 200 farklı türe ait ağaçlarda ökse otu zarar yaratabilmekte. Verimi yarıya kadar düşürebilmekte, hatta ilerleyen durumlarda müdahale edilemezse, bulaşıklık çok artarsa ağacın ölümlerine kadar gitmektedir bu zararlı. Bu zararlının yayılımı kuşlar sayesinde, kuşlar aracılığıyla olmaktadır. Özellikle ardıç kuşunun ergin ökse meyvelerini yiyip başka ağaçlara dışkılamasıyla birlikte bu yayılım gerçekleşebilir. Sadece ardıç kuşu değil, baştan kara gibi güçlü gagalara sahip kuşlarla da gagalarından veya ayaklarından taşıdığı meyve dallara yapışır. Daha sonra bu dallara yapışanlar nemin artmasıyla birlikte filizlenir. Ağacın dalına kök salar. Ksilem ve fluem dokularının içlerine kadar girer ve artık ağaç için bir parazit etki yaratmaya başlar. Yani ağacın bitki öz sıvısını emerek, yapraklarından da kendi fotosentezini yaparak ağacın verimine doğrudan etki eder. Bu ağacımızda da küçük 2 tane ökse otu bulunmakta. Biz o yüzden burada video çekme kararı aldık. Mücadelesinin ekonomik bir yolu yoktur. Kimyasal bir müdahaleye müsaade etmemektedir bu ot. Ve derinlere kadar kök salabildiği için en basit yöntem, en yapılabilir yöntem ağaçları 20-30 santim aşağıdan dala yapışmış ökseleri kesmektir. Neden direkt şuradan koparıp kurtulamıyoruz? Çünkü seneye buradan tekrar fışkıracaktır. Fakat kalın dallarda, vazgeçemeyeceğimiz dallarda oluşmuşsa ökse, oralar içinde burayı oyup, buraya bir su sürüp, daha sonrasında fotosentezini en az 2 yıl önleyecek şekilde güneş almayan bir kumaş parçası olur, bir naylon parçası olur sararak ağacımızı kurtarmaya çalışabiliriz. Hiçbir şey yapamıyorsak bunları koparmak bile en azından yayılımını önlemek adına bir yöntemdir. Fakat sürdürülebilir değildir. Bahçemize, arazimize yakın yabani bitkileri ya da komşularımızın mücadele etmediği ökse ağaçlarına mutlaka müdahale etmeliyiz. Çünkü yayılmış ökse ağaçları meyve verdikçe kuşlar bunlardan istifade edecek ve en yakındaki ağaçlara gelip dışkılayacak ve oralara yayacaktır. Şöyle şunun müdahalesi konusunda bir yaklaşır mısın? Şöyle göstereyim. Şurada görüyorsunuz değerli üreticiler. Küçük bir dalda hemen zaten yan yana, yani yayılışını görüyorsunuz. Kuş buraya gelmiş. Burada biraz fazla eğlenmiş ve 2 tane dalımızı bu hastalığı bulaştırmış. Bu paraziti bulaştırmış diyeyim daha doğrusu. Şu küçük dalı rahatlıkla kesip, üzerinde meyvesi de yok, bunu bu şekilde ağaçtan kurtarabiliriz. Fakat varsayalım ki şu daldan vazgeçemeyeceğiz. Yani vazgeçebilecek olsak şuralardan, şu bölgeden kesmiş olmamız gerekiyordu. Fakat varsayalım ki vazgeçemeyeceğiz. Bu durumda ise ikinci söylediğim yöntem olan, şöyle iyice yaklaşalım. Şuraya iyice yaklaşalım. Burayı oyacağız değerli üreticiler. Şöyle ilk önce şunu üstten alalım. Buluştuğu yeri keskin bir bıçak yardımıyla, şurada hala gövdesini görüyorsunuz. Ne kadar derinlere gidebileceğini görüyorsunuz. Bakın burada doku var. Hatta sadece burada değil, şu bölgelerde de dokusu var. Artık parçası var. Şu dalı ele geçirmiş durumda. Fakat bunu derince, elimizden geldiğince derinden oyup, bakın hala orada etkilerini görüyorum. Hala var. Hiçbir zaman yok olmayacak bu dalın ta derinlerine gidinceye kadar. Şöyle, ağaca da çok fazla zarar vermek istemiyorum şu an. Buraya su süreceğiz. Sonrasında ise güneş geçirmeyen, yani burada fotosentez oluşumunu önleyecek bir materyalle, kumaş olabilir, koyu renkli bir poşet olabilir, sarıp burayı güneşle temasını keseceğiz ve 2 yıl bunu sağladıktan sonra artık bu ökse otundan kurtulmuş olacağız. Fakat sardığınız şeyin çok sıkı olmamasına dikkat edin. Çünkü bu dal büyümeye
devam edecek ve buranın boğulmasını istemeyiz. Fakat bunu ikinci aşamada yapın. Mesela biz bu daldan vazgeçebiliriz. Çünkü şurada yan dallarımız var. Şuralardan keserek bu dalı ana dal haline getirip yolumuza devam edebiliriz. Ben sadece göstermek adına sizlere söyledim. Ana gövdede var ise ve vazgeçemezseniz o daldan diye. Mücadelemiz ekseriyetle bu şekilde. Şu tohumu da göstereyim sizlere. Şu hale getirmemeye çalışın ağacınızda veya çevre bahçelerde. Çünkü bu çok yapışkan dokudur. Çok yapışkan bir dokusu vardır. Hemen ağaca yapışıp filizlenmeye hazırdır. Bu hale gelmeden ağacınızdaki veya çevre ağaçlardaki ökse bitkilerinin fizyolojik gelişimi mücadelenizi yapın. Evet, bu videoda inşallah unuttuğum bir şey yoktur. Sizlere hayırlı, bol, kazasız belasız bir sezon diliyorum. Esenlikler diliyorum.